Tasarımcısı Suna Özdemir canlı yayınımıza hoş geldiniz Suna Hanımcığım. Merhabalar. Şimdi 2026 gelinleri hazırsa burada duyacaklarınız Suna Hanım'ın anlatacakları çok önemli. Kim hangi gelinliği giymeli? Tasarlarken neye dikkat ediyorsunuz? Gelinin size söyleyecekleri mi çok önemli yoksa orada moda mı konuşuyor? Yani kişilik mi ön plana çıkıyor, moda mı konuşuyor? Şimdi daha çok gelinlerimiz geldiğinde, bize tercih edip geldiklerinde burada tabii ki gelinin vücut yapısı çok önemli, kişiliği çok önemli, düğününün yapıldığı alan çok önemli, nerede yapıldığı çok önemli. Şimdi bunlara dikkat ediyoruz. Öncelikle onunla bir ön görüşme yapıyoruz gelinlerimizle. Bu ön görüşmede düğün konseptinin, işte atıyorum kına konseptinin rengi, atıyorum bir kırmızıysa, işte o kırmızının içinde ne renk patlayabilir? Peki trendlerde neler var 2026'da? 2026'da gelinlik trendlerinde daha çok Fransız danteller, bu Güpürler yıl falan. güpür, Fransız Oo. dantel, lez. Bunun yanında kınalıklarda kırmızı çok revaçta. Her zaman olduğu gibi. Evet, her zaman değişmez bordo ve kırmızımız. Yine Gelinlik modellerinde değişiklik var mı? Hani Gelinlik. eskiden böyle gelinlik deyince böyle çok kabarık gelinlikler çok revaçtaydı. Yine öyle Evet, kabarık evet. gelinlikler mi, daha sade dokunuşlar mı var? bu yıl gelinlerimiz daha çok balık ve üzeri demonteli modeller seviyor. Hani daha çok hani böyle üzerine bir etek. Daha o romantik eteği- modeller mi? O eteği ileriki saatlerde çıkarıp üstteki demonteyi çıkarıp balık haliyle kalıyor. Yani iki halde de kullanmış oluyor. He. Gecenin ilerleyen dakikalarında diyorsunuz, eğlence başladığında üstteki Evet. o ek Rahat parça etmek çıkartılabiliyor. adına. Evet, Peki evet. şimdi gelinlikte aslında en çok dikkat edilen şu, tabii ki herkes ideal bedene sahip değil ya. Kilolu olanlar var, sağlık problemi çekip kilolu olanlar var. Şimdi gelinlik meselesinde gelin ince ve zarif gözükmek istiyor. Böyle hileler var mı? Gelinleri daha zarif, daha zayıf gösterebilecek. Mutlaka. Çünkü biz daha çok ona hani böyle gelinliklerde dikkat edersiniz, V bir kesim vardır. Hani önünde daha çok bu şekilde gelir ve kenarda büzgüler çıkar, V kesim. V kesim birazcık daha ne yapar? Gelini belini ince gösterir. Hani bu bir hiledir. Birazcık daha diğer türlü hani gelinlerimiz hafif basenliyse yine baseni küçük göstermek adına balık kısmı biraz daha dar getirilebilir. Etek kısmı daha uzun tutulabilir. Aslında gelinliği anlatırken bir moda tasarımcısı olarak bize günlük hayattan da örnekler veriyorsunuz. Hani kilolarımızı nasıl kapatıp nasıl böyle şık ve zarif Evet. görüneceğimizi aynı zamanda bunları elbiseye de uygulayabiliriz değil mi? Tabii. Günlük giydiğimiz kıyafetlerimize, ceketimize, elbisemize hani cekete 4 düğme koyarsınız değil mi? Evet. Belinizin inceliğini ortaya koyar. 2 düğme koyarsınız, zarafetinizi ortaya koyar gibi. Peki göğüslerde bir irilik varsa ne yapması gerekiyor? Beli ince göstermek için ne yapması gerekiyor? Kalçada ve basende bir genişlik varsa onu nasıl örtebiliriz? Şimdi daha çok hani üst bedendeki genişliğe bizler hani üst böyle modeller ürettik. Hani omuzdan gelen böyle apoletler, omuz birazcık dantel, biraz boncuklar ne yapıyor? O kısmı kapatıyor. Ya da işte ufak bir yine Fransız dantelle kapatmalar yapıyoruz. Daha küçük göstermesi adına üst bedeni. Yine bunun yanında dediğim gibi omuzdan daha aşağı böyle şal modelleri indiriyoruz. Bu yine gelinliklerde aynen normal kıyafette olduğu gibi gelinlikte de çok farklı tasarımlar üzerine ekleyip oradaki o sıkıntıyı kapatabiliyoruz. Peki boy hileleri var mı? Boy hileleri gelinlik zaten uzun biliyorsunuz. Evet. Yani altına da istediği ayakkabıyı giyip o hileleri, hatta bazen gelinlerimiz spor ayakkabı giyiyor, çıkarmıyor, botlarını giyip çıkarmayanlar var üşüdüğü zaman kış düğünlerinde. Yani gelinlik uzun. İstediğin altından Her türlü giyebilir. hile yapılabiliyor Her diyorsunuz. türlü hile açıyorsun gelinlikte. Peki siz sadece tabii tasarımlarınıza bakmadım. Çok özür diliyorum. Aslında gelmeden önce bakmam gerekiyordu ama siz sadece tesettür üzerine mi Hayır, yapıyorsunuz? hayır. Genel her iki kesime de çok farklı modeller uyguluyor Evet. musunuz? Şimdi Türkiye'de çok sevilen ve tercih edilen hem şahsım adına hem de işte ismimiz adına, gelinlik evimiz adına çok sevilen bir yer olduğumuz için burada ne oluyor? Gelinler bizi tercih ettiğinde hani bunlara daha çok dediğim gibi biz işte
Tekrar soruyu alsam çok hoş ya. Efendim? Böyle, soruyu bir daha alabilir miyim? Gelinlik Ne kadar hoş oldu yalnız. çok tatlısınız şu anda heyecandan mı Aslında oldu? heyecandan değilim. Biraz rahatsızım. Sabah ilaçlarla geçmiş geldim. olsun. Kusura bakmayın ondan. Normalde ben canlı yayın alışığım ama Olsun, biraz ilaç olsun. aldım. Peki. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür Şimdi, ediyorum. Bunlar tabii canlı yayında her şey olabiliyor. Evet, Gelinlik evet. modellerinizden bahsediyordum. Özellikle tesettür için mi yapıyorsunuz? Açık gelinlerimiz Yoksa için de açık var. gelinleriniz Çok için güzel bu canlı modellerimiz. yayında her şey olabiliyor Evet, biliyorsunuz evet, sevgili evet, seyircilerimiz. evet. Şimdi şey de soracağım size. Bizi izleyen genç kızlarımız varsa vücut tiplerine göre nasıl giyinmeliler? Hangi gelinlikleri tercih etmeliler? Şimdi açıkçası vücut tiplerine göre nasıl giyinmeliler? Hafif kilolu olanlar az önceki söylediğimiz gelinlik modellerini tercih edebilir. Şimdi gelinlik modelleri diyoruz ama taşlı var, incili var, boncuklu var, dantelli var, lezli var. O kadar çok çeşit var ki. En özel hangisi? Yani bana göre hepsi. Çünkü az önce ilk başta söylediğim gibi yani gelinliğiniz salonunuza göre şekil aldığı için ya salonunuz ya konseptiniz, koltuklarınızın rengi ya da ne bileyim işte masa örtülerinizin rengine göre salonunuzdaki şekil aldığı için avizeli bir salonda tabii ki taşlı ve inceli bir gelinlik gider. Ama bir kır düğününde yapacağınız şey daha hafif, daha uçuş uçuş saten bir gelinlik. Değil Siz o mi zaman Tül? düğün yapılacak mekana göre gelinlikleri Tabii tasarlıyorsunuz, bu bir öyle mi? kombindir. Kombin yani hepsi birbirine bağlı bir konsept oluşturuyoruz biz aslında. Yani gelinlik bunun sadece bir ayağı ama en önemli ayağı. Çünkü biz başrol oyuncusunu giydiriyoruz. Yani 500 kişilik, 1000 kişilik bir salonda o gelini değil mi göz kamaştırıcı hale getirip tüm ilgi odağını o gelinin üzerinde topluyoruz. Yani onun yaklaşık bir ömür boyu küçüklüğünden bu tarafa hayalini kurduğu o hayali o gün o noktayı biz koyuyoruz ve onu biz sahneye çıkarıyoruz. Peki gelinler en çok ne istiyor? Gelinler en çok en güzel olmayı, Orası zaten bir şey söyleyeceğim. Sade olayım, güzel gelinliğin olayım. şöyle bir özelliği var. Onu giydiğin zaman zaten rüya gibi oluyorsun. Evet, Yani evet. onun işte tasarımından mıdır, o beyazlığından mıdır, uçuş olmasından mıdır bilmiyorum ama gelini zaten giydiğin zaman çok özel oluyorsun. Ama mesela özel tasarımlar var mı? Son dönemde 2026 için özellikle söylüyorum. Hani gelinler en çok şu tasarımları tercih edecekler ve gelinleri en çok böyle göreceğim diyeceğiniz ne var? Şimdi açıkçası tüm gelinlere sorsanız hepsinin gelinliği çok özel ve çok güzeldir. Ya biz ondan sebep skalamızı çok geniş tutuyoruz. Yelpazemizi çok geniş tutuyoruz. Bizim mağazalarımız alanlarımız çok büyük. Neden? Çünkü istediği gelinliği orada seçebilme alanına sahip geliyor. Gelinimiz bakıyor, incili bölüm var, incili gelinliklerin olduğu, incili gelinliklerin içinde balık model var, V model var, işte dediğim gibi kabarık olan model var, demonte etekli olan var, omuzları apoletli olanlar var, çeşit o kadar çok ki. Şimdi oradan geçiyoruz taşlı modellere, orası bir reyon gibi düşünün. Sonrasında geçiyoruz daha sade modellere. Hiç üzerinde herhangi bir objesi olmayan sade gelinlikler. Çünkü bu kişiye de bağlı. Biz seçeneğimizi sunuyoruz, o ne isterse onu oluyor. Şimdi bu gelin ve damat hikayeleri, düğün hikayeleri hiç bitmez. Eminim sizin çok tanıklık ettiğiniz çok farklı hikayeler vardır. Evet. Bizimle paylaşmak istediğiniz bir hikaye ya da şu anda hatırladığınız bir hikaye var mı? Yani hiç unutmadım. Bunu hep anlatırım ve çok duygulanırım. Yıllar önce yani 2000'li yıllarda bir gelinim geldi. Çok kalabalıktık. O kadar kalabalık ki salonun içinde belki 30-40 gelin vardı aynı anda. Hazırlanması gerekiyor. Biz aynı anda makyaj baş tasarım da yapıyoruz. Sadece gelinlik değil. Yani gelini tamamen süsleyip gönderiyoruz düğüne. A'dan Z'ye. A'dan Z'ye. Şimdi o Z kısmında geldi bana. Ben o anda hazırlık yapıyordum. İşte gelinleri hazırlıyorum, koşturuyoruz. Çok da yoğun bir alan. Biri eğildi. Ben gelin yakın olduğunu düşündüm. Yaşı da oldukça ileriydi. Suna Hanım benim makyajımı siz yapar mısınız dedi. Ben baktım. Şimdi gelin yakını olduğunu düşünerek dedim ki birkaç gelinimiz var. Ondan sonra sizi de alalım. Ben gelinim dedi. O kadar üzüldüm ki. Öyle mi? Böyle belli de etmedim. Tamam dedim. O zaman siz hemen gelininizi giyin ama gelin dediğimiz 60 yaşındaydı. Sonra tekrar eğildi bana kulağıma dedi ki Suna Hanım ben anneme baktım. Babama baktım. Evlenmedim. 60 yaşıma kadar bekar kaldım. Onlar dedi artık vefat etti. Çok üzüldüm, yalnız kaldım ve evlenmeye karar verdim.
Ve ben şu an dedi çok yaşlandım. Ne olur kızların hepsi çok güzel. Hepsini çok güzel yapıyorsunuz. Beni de güzel hazırlayın. Öyle deyince şimdi bile duygulandım. Çok duygulandım ben. Çünkü annesine babasına hizmet etmiş, hürmet etmiş ve bir ömrünü harcamış onun için. Çok duyguluydu. Tamam dedim, çok güzel yapacağım seni. Sonra o gelini aldım. O kadar güzel oldu, o kadar güzel oldu ki hiç unutmuyorum. Balık bir gelinlik giymişti. Başörtüsü, duva, her şeyle, makyajıyla. Tüm gelinler geldi dedi ki biz ondan istiyoruz. Bizim makyajımız öyle olsun. Halbuki yüzü kırış kırış. Nasıl o kadar güzel oldu? Cam gibi, bebek gibi. Böyle eline aldı telefonu, aynanın karşısından ayrılmıyor. Ben çok güzel oldum, ben harika oldum. Ne güzel. O gelinimizi hiç unutmuyorum. O kadar severek yapmıştım ki onu. Duygulandınız. Çok duygulandım gözlerim, evet. Sevgi çok güzel. Tabii. Tabii insanı sevgi güzelleştirir gerçekten. Evet, Tabii evet, o da anne evet. babasına büyük Anne emek babasına, harcamış. evet. Emeklerinde 60 yıl, karşılığını 60 60 yıl. yıl. Dile kolay. 60 yaşında, yani 20 yaşında, 25 yaşında, 30 yaşında değil, 60 yaşında evlendi. Düşünün. Allah herkesin gönlüne gerçekten mutlu olacağı insanlar karşısına çıkarsın. Şimdi şöyle baktım da siz moda tasarımcısınız ama sadece gelinlikle başladınız galiba değil mi? Gelinlik Evet, tasarlıyorsunuz. evet. Normalde Türkiye'de özel ilk. kıyafetlerde tasarlıyor musunuz başvurduğumuzda mesela? Biz dersek ki Suna Hanım ben özel bir geceye gideceğim ve şöyle bir kıyafet istiyorum dediğimde de Var, tabii. sizden bu konuda yardım alabiliyor muyuz? Şimdi şöyle, tasarımcı her şeyi yapabilendir bana sorarsanız. Sadece bir alanda kendini geliştiren değil. Tasarımcının ufku geniştir. Her şeyi çok güzel yapabilir, her şeyi çok güzel fikir edinebilir, hatta fikir verebilir. Hani aslında bu da bir danışmanlıktır bir nevi. Terzilik biliyorsunuz bir sanattır ki bende terzilik de var. Ben makası elime aldığımda konuşturanlardanım. Birçok sanatçımızı giydirdim. Benden rica ettiler. Birçok sanatçımızı. Kimleri Hem giydirdiniz? gelinliklerini, Seda Sayın'ı. Aa! Evet, son gelinliğini ben giydirdim. Hatta evet, misiniz? 2 gün önce onunla programdaydık. Çok da mutlu. Dedim ki vallahi ben giydirdim ellerimle sizi, bak görüyor musunuz ne kadar mutlusunuz dedim. Ay çok güzeldi gelinliği Evet, gerçekten. değil mi? Muhteşemdi. Tabii şu anda hemen belki ekrana getiremeyebiliriz ama hatırlayanlar hatırlayacak. Evet, Gerçekten evet. çok şık ve zarifti. Çok muhteşemdi. Sevgili Seda'mız şahaneydi gerçekten. Evet. Peki nasıl tanıştınız Seda Sayan'la? Seda Sayan'la bir dostluğumuz var. Çok güzel bir dostluğumuz var. Bu şekilde programlarla tanıştık. O da 2 gün önce beni misafir etti. Çok sevgilerimi buradan ona iletiyorum. Harika bir insan, muhteşem bir insan. Ay ne güzel. Güzel bir dostluğumuz var. Başka kimlerle çalıştınız? Birçok yine Kate prensesini giydirdim. Geçmişte hatırladığım Afrika'da bir prensesi giydirdim. Yine siyasi camiadaki birçok hani Cumhurbaşkanımızın işte yeğeninden, kızından, sonrasında Abdullah Gül'ün kızından Cumhurbaşkanımız, yine birçok kişiye imza attım. Yani Türkiye'de güzel imzalar attım. Peki böyle sizin gibi mesela ekran başında bizi izleyenler arasında ya işte ben de Suna Özdemir gibi olmak istiyorum diyen genç yetenekler varsa Var. nereden başlamalılar? Başlamalılar. Ama nereden? Nereden değil? Oldukları yerden, bulundukları yerden. Çünkü bana göre düşünmek ve beklemek onu hani bir kenara almaktır. Harekete geçmek gerekiyor. Evet. Ne zaman? En doğru zaman. O da bu zaman. Şimdi yani küçük adımlar olsun. Önemli olan ağır adımlar olsun ama vazgeçmesinler. Evet. Ve hayata bir yerden başlasınlar. Doğru. Hayatı ertelemesinler. Şimdi hep söylenen bir söz var ya, çok seviyorum. Kader gayreti sever. Gayret eden herkes başarıya ulaşır. Suna Hanım çok teşekkür ediyorum. Rica Sağ olun, ederim, ağzınıza rica sağlık. ederim, rica 2026 gelinlerine şimdiden Evet. mutluluklar diliyorum. Hala gelinliğimi tasarlayamadım, nasıl bir model olsun bilmiyorum diyenlerdenseniz Suna Özdemir trendleri anlattı. Bakmak Evet. isteyenler bakabilirler. Sosyal medyanız var mı? Çok güçlü. Peki, öyle Yurt mi? Oradan da bakabilirsiniz. Çok, Çok teşekkür teşekkür ediyorum. ederim. Bir Çok kısa sağ olun. araya gidiyorum.